Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Eğer böyle değilse bile böyle olmaya çok yakındır ve bunun kıpırtılarını içinde hissediyorsanızdır. Enerjik olarak modunuz yükselmeye yakındır ve bunu dediğim gibi içinizde hissediyorsunuzdur. Deste seçmeli bir açılım olacak. Deste de değil aslında kart seçeceksiniz ve geçmiş ilişkilerinizde bakacağız. Şu an neler yaşıyorsunuz ve olası en yakın süreçte aşk hayatınızla ilgili ne bilmelisiniz, neler olabilir bunlara bakacağız. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum açıkçası. Çok da fazla yardımcı destek kullanmak da istemiyorum. Belki her soru kısım için birer tane yardımcı kart alırız. Çünkü biraz gerçi tarot kartları da bize hep bu açılımı bir kere yapmak istedim. Oturdum. 40 dakikalık bir video çektim. Çok da güzel bir açılımdı ama mikrofonu şarjı bitmiş ya da çalıştırmadım. Tam o kısmı hatırlayamıyorum. Ses olmadığı için yükleyemedim videoyu. Tarot ağırlıklı bir açılım yaptım. Ancak iki kartta da hep böyle şeydi. Geçmişten gelen bir insan vurgusu vardı. Yani özellikle bu açılımı isteyen insanlar, geçmişindeki insanları istemeyen insanlar. Yani ama benim niyetim de hep şey oluyor. Videoyu kim ne zaman izlerse ona en doğru mesajları aktarmak adına atıyorum. Yani kuantum ve ne bileyim tarotta pek zaman sınırlaması olmadığı için sanırım böyle bir şey oluyor. Genelde insanların akıllarında ya da kalplerinde bir kişi olduğu için sanırım geçmiş daha ağır basıyor. Çünkü özel açılımlarda böyle bir şey pek mümkün olmuyor. Çok kolektife, genele hizmet bir video olduğu için bunun etkilerini görüyoruz. O yüzden dediğim gibi ben farklı bir niyetle çekmeyeceğim. En doğru mesajları iletmek maksadı taşıyacağım ama çok fazla yardım destek kullanmayacağım. O yüzden bakalım neler gösterecek. 3 tane yıldız, güneş ve dünya kartı belirledim. Aşk hayatınızla ilgili bir niyet alarak bir karta odaklanmanızı, bir kart seçmenizi istiyorum sizden. Siz bu kartı seçerken ben tabii bugün aldığım bir haberi, haber de demeyeyim, bugün çok sevdiğim bir ablam, yine bu YouTube videoları sayesinde tanıştığım çok değerli biri var. Yorumlarda görüyorsunuzdur belki Zeynep Hanım. Çok önemli bir ameliyat gerçekleşmiş bugün ya da daha doğrusu bugün öğrendim ben. Umarım öncelikle Zeynep Hanım ve beraberinde şifa bekleyen herkes, Yüce Allah onlara acil şifalar verir, en kısa zamanda sağlıklarını kavuşurlar. Bu açılımda bunu da dile getirmek istedim. Daha doğrusu açılım öncesinde şifa bekleyen herkese Yüce Yaradan'dan şifa diliyorum, şifa istiyorum. Böyle biraz sessiz kalayım. Siz de en doğru kartı seçerseniz çok güzel olur sizin için. Yani bir desteğe ya da bir kart odaklanmanız ve bundan mesaj almanızı istiyorum. Yani deste seçemeyenler hepsini dinleyip kendileriyle, çünkü ilk kısımda geçmiş enerjileri soracağım için hangi kısım size uyuyorsa o kısmı dinleyebilirsiniz. Ama ben odaklanıp seçelim diyecekseniz sadece bir desteği seçmenizi öneririm. Seçtiğinizi varsayıyorum ve yıldız kartını şöyle kenara alıp hemen onunla başlıyorum. Geçmiş süreçleriniz, gönül ilişkileriniz nasıldı? Aşk hayatınız? Destekler tutmuşum. Hatta şu desteden de bir tane alayım. Daha fazla almayacağım ama. Büyücü kartının altına cadı kartı geldi. Şey olabilir bu arada, birazcık düşüncelerinizle, kendi potansiyelinizle, yaratıcı gücünüzle hayatınızda yaşamak istediklerinizi, belki de pek fazla yaşamak istemeseniz de kötü düşünceleri kafanızda büyüterek bunları hayatınıza çekiyorsunuzdur. Belki cadı kartı ve büyücü kartının alt alta gelmesi bize bundan bahsediyor olabilir. Sanki geçmişinizde duyguları olduğu halde bu duygularını çok fazla göstermeyen birileri olmuş olabilir hayatınıza ya da öyle göstermiştir ki duygularını adeta şov niteliğinde gelmiş olabilir sizlere ya da böyle bu tarz insanlara çekiliyor olabilirsiniz. Belki hali hazırda araştırdığınız, bilgileri almak üzere olduğunuz biri vardır. Böyle bir insanla en sonki birlikteliğiniz başlamıştır. Tabii beraberinde sonra birazcık araya zihin savaşları, birazcık düşünceler, mantıklı durumlar devreye girerek
çok da hoş olmayan durumlara itmiş olabilir. Çünkü geçmiş ilişkinize bakıyoruz, ilişkilerinize bakıyoruz. Yani en başta söylediğim o yaratım gücü falan, bunların haricinde büyücü kartı biraz bize şeyden de bahseder. Düşüncelerimizi, karşı tarafı biraz manipüle ederek, dikte ederek, eee, istediğimizi, yani ilişkiyi birazcık elinizde şekillendirdiğinizden de bahseder. Yani siz bunu yapmıyorsanız karşı tarafın manipülatif oyunlarına da uğramış olabilirsiniz. Çünkü yanında da hemen bir kılıç zihin kartı var. Beraberinde yine bir kılıç ikilisi, yani biraz belirsizliğe itmiş olabilir geçmiş ilişkileriniz sizi. Ya tabii altında da bir güneş kartı var. Tabii onun altında değnek hediyesi falan. Bir süre uğraş, dur, ayrıl barış da bir ilişki olmuş olabilir. Ama eninde sonunda geldiğiniz noktada sanki ilişki ne kadar zorlayıcı olsa da, ne kadar güzellikler size getirse de hepsinin bir ders niteliğini taşıdığını, belki de hayatınıza gelen bu insanların doğal bir şekilde değil de size bir şeyler, tabii ki herkes birilerinin hayatına giriyor ve mutlaka o hayatımıza giren insanlardan öğreneceğimiz bir şeyler oluyordur. Derslerimiz oluyordur. Bazıları acı bir tecrübeyle sonuçlanıyor. Bazıları bizi çok daha güzel yerlere taşıyor. Sanki geçmiş tecrübeleriniz biraz bu arketip doğrultusunda duygularını doğru düzgün ifade etmeyen ya da duygularını bir silah olarak kullanıp manipülatif davranışlarla sınayan ve gösteren insanlara çekilmiş olabilirsiniz ve bize bir deste altında güneş kartıyla birazcık bu insanın gururlu olabileceğini, bu tarz oyunları büyük bir ustalıkla sergilediğinden de bahsedebilir. Hemen başka bir desteden şu anki duygu durumunuz, aşk hayatınız nasıl? Bir de bunlara kart seçelim. Deste altınız ne bir? Kılıç Prensi. Şu an duygusal olarak çekildiğiniz bir insan olabilir ya da hala bağınızın koptuğunu düşünmediğiniz bir insan. Şu an hali hazırda sanki birini düşünüyorsunuz ve sanki bu daha önce ilişki yaşadığınız biri. Öyle geldi bana, öyle hissettim. Yani şu an hiçbir şey yapmıyorsunuz ama sanki bir yandan da onun sizin için çabalamasını, sizin için bir şeyler yapmasını düşündüğünüz, arzu ettiğiniz bir evreden geçiyor olabilirsiniz. Aynı şekilde belki kötü bir birliktelikti. Yani kötü derken tatsız sonuçta şu an ayrısınız. Ya da şey de olabilir bu arada, hani evet biri var aklımda ama hiçbir birlikteliğimiz olmadı. Ona çekiliyorum korkunç bir şekilde. Adım atsam mı atmasam mı bunun düşüncesini içimde, ya bunu düşünüyorum. Adım atsam mı, uğraşsam mı? Böyle bir gelgit de olabilir ama sanki bana birazcık daha şey oldu. Ya tabii bu kısım uymak zorunda değil evet ama zamanında ilişki yaşadığınız ve şu an bağınızın hala kopmadığı, bağımlı hissettiğiniz bir insanı düşünüyor olabilirsiniz. Evet, çünkü sanki şey, bu insanla bağınız kopmadı dedik ve 5. boyut kartı geldi ve niye bu destenin 2 tane kart seçtim bilmiyorum ama sanırım böyle olması gerekiyormuş. Çünkü başka bir desteden alacaktım. Kılıç dörtlüsü düşünmektir, iyileşmektir. Tamamen bir kafa yorduğunuz bir insandan bahsediyor ve sanki şey, acaba ben mi adım atmalıyım, ben mi uğraşmalıyım diye çeşitli ilham yolları ya da yöntemler kafanızda kurguluyor, senaryo ediyor olabilirsiniz. Yine de şuraya bir tane daha almak istiyorum ya bu konuyla ilgili. Eski bir yara. Sanırım bakın gerçekten almam gerekiyormuş. Deste altımızda ürkek, güvenmekten ve incinmekten korkuyor. Bu yanılsama onu endişe içinde kilit tutuyor ve sevgisini gösteremiyor. Bu siz de olabilirsiniz. Yani zorlu bir süreç yaşadıysanız, e, hala böyle hem bağım kopmadı ama o bana çok da iyi gelmiyor dediğiniz bir insansa sanki şu an hali hazırda enerjisel anlamda yalnızca siz böyle değil, karşı tarafta bağının kopmadığını düşünüyor. Çünkü eski bir yara kartında okumak istiyorum. İyileşmemiş çocukluk yaraları anlamlı ve uzun süreli ilişkiler kurmasına engel oluyor. Yani bu eski bir yara şey de olabilir. Tabii bu kartın anlamını böyle bir cebimizde tutalım. Bir yandan da
zorlayıcı bir süreç geçirmişsinizdir. Birbirinizde belki hak etmediğiniz, belki de türlü türlü zorluklarla ağır sınavlar, bedeller ödettiğiniz bir ilişkidir ve bu ilişki hem bir şekilde iyileşemiyor, siz yolunuzda doğru düzgün bakamıyorsunuz çünkü kalbinizde bir sızı vardır. Sanki burada böyle bir enerji var gibi geldi bana. Eski bir yara, tabii bazılarının gerçekten çocukluktan getirdiği, belki sizin öyle travmatik bir geçmişiniz olabilir. Ama bana sanki bu eski yara kartı kupa ikilisinin altına gelmesiyle sanki hala iyileşememiş bir kalp kırıklığı, kalp acısı gibi hissettirdi bana. Sanki bu desteği seçenler biraz hala geçmişindeki, aklındaki, kalbindeki kişinin etkisiyle bu açılımı izliyor olabilir. Peki şöyle yapalım ya. Bu kısım eğer böyle bir şey varsa ikiye böleceğim burayı. Yani ikiye bölmeyeceğim aslında. Ben geçmişimdeki o insana hala çekiliyorum, evet doğru diyorsanız bu kısmını sizin için seçiyorum. Yani ben geçmişimdeki insanla bir şeyler düşünmüyorum diyenler için de olası süreç için bakacağım. Ya da evet ben geçmişimdeki insanı düşünüyorum ama olası süreci de merak ediyorum. Hani başka insanla onu da öyle yapabiliriz. Evet, şu an burada hala geçmişteki o insanı düşünen insanlar için olası en yakın süreçte neler olabilir? Bunun için 3 kart istiyorum. Bakın bu insan size çekilmek için bir şeyler bekliyor olabilir. Yani size somut adım atmasının çok bilincinde olan bir insan var. Evet ona öyle o kadar da şey yaşadık, türlü zorluklar atlattık, badireler atlattık diyorsanız eğer bu insan size çekiliyor, size gelmenin yollarını arıyor ve sanki size öyle elle tutulur saçma sapan bir sebepten değil, gerçekten kanıtlayarak gelmesi gerektiğinin çok bilincinde olan bir insan var. Bu insan size gelir mi? Gelir. Ama sanki onun da artık kaçamayacağı bir noktada bir şekilde şekillenecek. Çünkü size gelesi var ama bir yandan da böyle acaba beni kabul eder mi? Bakın burada da bir kılıç ikilisi var. Burada da yine bir kılıç ikilisi var. Nasıl gelir, nasıl yani bunları biraz ölçüp tartıyor çünkü çok sağlam gelmesi gerektiğinin çok bilincinde bir insan var burada. Eğer zaten o bir şekilde gelemezse sistem onu alaşağı edecek ve ya ne derler size gelmek zorunda kalacak ya da bir şeyler olacak ama bu insan size gelmenin yollarını düşünüyor bence. Buraya tek bir tane kart istiyorum bu desteden. Uzaklaştığını hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Keder içinde sıkışıp kalmış durumda, olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğunu hala göremiyor. Yani hali hazırda gerçekten zor bir süreçten geçtiyseniz, hoş olmayan durumlar yaşadıysanız ama hala bir bağınız olduğunu, bağımlılık gibi hissediyorsanız bu insan evet sizin de uzaklaştığını hissediyor olabilir. Ama dediğim gibi burada bir bağ kopmuş değil. Bu insan, peki şey yapalım, bu insan adım atar mı? Tek bir tane kart alacağım. Bakın yani tılsım asıyla başlık. E, Tılsım prensi ve burada bir kupa ası. Bu insan atar ama yani bu adım ne kadar hızlı olur orası da bakın yine bir şeytan kartı var. Yani bu adım nasıl olur bilemiyorum hali hazırda. Çünkü kendini kederli ve sıkışmış içinde hissettiği bir durum var ama inancı asla bitmemiş sizinle ilgili. Dediğim gibi bir şeyler olacak ve muhtemelen bu sizin ya da onun hiç beklemediği anda böyle bir anda fırlayacak karşınızda olabilir ya da bir şekilde bir mesaj. Yani çok hızlı bir süreç var diyemem burada ama kupa ası var, tılsım asını da gördük. Yani güzel kartlar var burada, bir olasılık var bence. Peki, ben aklımdaki kişi değil, olası en yakın süreçte temiz başka birini istiyorum. O nasıl olur diyenler için geliyor kart. Ha bu arada evet aklımda biri var, o gelirse olur ama ben artık onu tamamen ümitli değilim. Hani olmayabilir, gelse de olur, gelmesi de olur diyorsanız eğer bu kısmını da dinleyebilirsiniz. Olası en yakın süreçte evet aklınızdaki kişi bir adım atabilir, böyle bir potansiyel var ama sanki bir şeyler ansızın olacak ya da ansızın olmalı. Öyle bir noktada. Evet size karşı duyguları var ama dediğim gibi bu kısmı da dinleyebilirsiniz. Olası en yakın süreç için peki aşk hayatınızda neler olabilir? Tılsım prensesinde de var. Yani bu kısımda peki şuraya. Evet, yani burada da şöyle bir şey geldi. Evet benim
aşk hayatında kimse yok ama daha doğrusu aklında biri yok, ben açığım diyorsanız da sanki burada şey diyor kartlar. Yani sen böyle diyorsun ama gerçekten hissettiğin o şey bu mu? Gerçekten istiyor musun? Sanki sen şu an buna bir hazır değilsin. Hala böyle bir inançsızlığın ya da üzgün hissettiğin bir durum söz konusu. Belki iş çok ağır geliyor. Belki bir ilişkinin sorumluluğunu kaldırmak. Belki hali hazırda çalıştığınız ortam ya da eğitiminiz biraz sizi zorluyordur ve ama sanki burada şey var. Sen daha ne derler o gönlündeki, kalbindeki yaraları tam olarak iyileştiremedin. Ya da ne bileyim hala bir şeylerin izlerini taşıyorsun. Evet senin içinde çok güzel şeyler var. Bakın kupa olmuşsu var altında. Ama sanki senin şu an diyor ki hali hazırda tutunduğun üzüntülü durumlar var, üzüntülü haller var ve bu durum diyor ki hayallerindeki o insana ya da ne bileyim dilekleri, belki manifest ettiğiniz durumlara birazcık daha şey diyor, birazcık daha zamanı var çünkü sen diyor o enerjisel anlamda belki psikolojik olarak daha yeni bir ilişkiye hazır değilsin gibi geldi bu kısımda. Sanki yani halletmeniz gereken bir şey var. Bunu siz iyi biliyorsunuz. Azize kartı da geldi. Bir sorumluluk var ve sanki bunu daha üzerinizden atamadınız ya da aşamadınız bu durumu. Artık bu durum neyse belki iş dediğim gibi belki kariyer belki eğitimle ilgili belki de gerçekten önceki ilişkinizden getirdiğiniz o güvensizlik mi diyeyim ya da her şey çok yani burada bir şey var ve bunu siz biliyorsunuz. Bu diyor ki daha senin için iyileşmedi, daha kapanmamış bir mevzu var. Lütfen hani ilk önce içinde bunu şifalandır. Bunu kendi içinde bir uyumu sağla bununla ilgili. Ondan sonra olacak. Ve bakın kupa dokuzusu tam da şifanın üzerine çektiğim kartlarda. Denge kartı, kupa dokuzusu ve deste altı kupon. Sanki bu durum neyse sizin bu bildiğiniz, halletmeniz gereken, belki ağır aksak da olsa bir şekilde yola koyulduğunuz, uğraştığınız bir mevzu neyse bundan sonra bu çok daha güzel olacak. Peki buraya da bir tane kart istiyorum şundan. Bakın ne kadar güzel geldi ya. Çok doğru bir enerji yapıyoruz. İyileşme. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonunda geçmişiyle barışıyor ve bağlantısındaki dengeyi ise bakın ya ne kadar onayladı beni gerçekten. Denge kartı geldi üzerine ve cümle içinde de bir denge kartı geliyor. Burası dediğim gibi sizin için neyse bu tamamlandığı zaman inanılmaz şeyler olacak hayatınızda. Yani asla olumsuz bir şey burada da yok. Yine burada da size de böyle bir mesaj geldi. Bunu da okuyayım. Söylenmemiş. Aşk tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı aşkını itiraf edemiyor. Belki hali hazırda biri vardır. Bir türlü cesaret edemiyordur size. Belki de sizin içinde bulunduğunuz durumu, bu zorluğu da biliyordur. Belki siz daha iyileştikçe, daha kendinizi güçlü, emin adımlarla hayata doğru daha güzel adımlar atarken ve o da bir insan da sizden o yeşil ışığı, iyileşmeyi, ne bileyim bir şeyleri görecek ve o da adım atacak olabilir sizlere. Bence çok güzel geldi. Umarım uyumlanmıştır ve olumsuz olanlar değil de en güzelleri sizin olsun diyorum. Yıldız kartının yorumu böyleydi. Şimdi hemen durdurup güneş kartımıza geçiyorum. Merhaba güneş kartı. Hemen sizinle başlıyorum. Önce geçmişinize, geçmiş aşk hayatınıza bakıyoruz. Süreciniz nasıldı? Ne durumdaydınız? Kartları ben az önce hazırlarken kardım tekrar ama sizin önünüze bir kez daha karmak istiyorum. Geçmiş süreciniz nasıldı? Ya şu da çok gelmek istedi sanki. Neyse bunu da alalım. Hemen yardımcı listelerle devam etmek istiyorum kartlarla. Ama direkt az önceki kartımızın gelmesi tekrar burada güzel oldu. Geçmiş sürece baktığımız zaman aslında sizin de çok güzel bir birlikteliğiniz vardı. Belki okul, belki iş, böyle bir tanışıklığınız olmuş olabilir. Belki bazılarımız hayalleri için, kariyeri için, yapmak istedikleri için büyük bir dönüşümden geçmiş ve ilişkilerini ne derler sırtını dönmüş, ayrılmak zorunda kalmış olabilirler. Yani sanki burada en başta her şey birlik ve dayanışma halindeyken birbirimizi tam olarak hissettiğimiz eski aşkınızdan bahsediyorum bu arada. Bu en son yaşadığınız bu birliktelik neyse tam olarak sanki onun enerjisi yansıyor buraya.
Sanki böyle bir birliktelik ve kadersel olarak çekildiniz ve her şeyi birlikte halledebileceğinizi düşündünüz ama sanki işler bir noktadan sonra pek de istediğinizi size sağlamamış olmuş olabilir. Yani belki karşılıklı bir şekilde istedikleriniz gibi gitmedi. Yani belki çok güzel büyük umutlarla birçok şeyi bir arada başararak birlikte attığınız adımlarla ilerledi ama sonra sanki her şey bir anda değişmeye başladı ve sanki ilişkisi de güzellik değil de birazcık ağırlık getirmiş gibi hissetmiş olabilirsiniz ve bu ilişkiye sanki duygularınız var ama zihninizle veda etmiş ve bu alana geri dönmek zorunda kalmış yani hissetmiş olabilirsiniz bunu. Sanki ilişkinin bir döneminde her şey çok güzel giderken bir denge, o adalet sistemi kaydı ve durum bir şekilde kötüleşmeye başladı. Çünkü kişi burada Awakening kartıyla hali hazırda sanki bir şeylere uyanmaya geç başlamış olabilir ya da belki çok ayrıldınız, barıştınız, öyle bir döngüye girdiniz ve kişi, daha doğrusu kişi belki şartları iyileştirebileceğini size anlattı, size doğru düzgün ifade etmeye çalıştı ama sanki siz bunu başaramayacağına inanmış ve bu ilişkiye sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Peki şu an geldiğiniz noktada da ne durumdasınız? Duygusal olarak ne durumdasınız? Aşk hayatınız nasıl şu an? Kader çarkının üzerine kader çarkı geliyor ya. Müthiş bir kart oldu. Yine destede almak istiyorum şu kartlardan da. Engel kartı ve deste altımızda bir sıkışmış kartı. Yani şu an birazcık yorumu çeşitlendirerek anlatacağım. Duygusal hayatınızda bir kendinizi korumaya aldığınız, ben artık hiçbir şey yapmayacağım, kariyerime odaklanmalıyım. Yani bu aşkla birlikte ya da ne bileyim aşk ilişkileriyle dengem çok şaştı ve benim amacım kendimi var etmek. Yani işimi, statümü bunları koruyup belki de daha fazla güçlendirmek istediğiniz bir durumdasınız görünüyor açıkçası. Ve burada bazılarımız hala aynı çatı altında yaşıyor olabilir. Böyle bir evlilik durumu da söz konusu olabilir. Ama yani sanki ilişki şu an pek istediğiniz gibi değil. Belki de umut ettiğiniz bir insan var. Belki zamanında aynı çatı altında yaşadığınız, belki aynı ortak düşüncelerde olduğunuz, şu an ayrı olduğunuz, aranızda engellerin olduğu bir insan. Ama sanki bu insan birazcık ama sanki demeyeyim. Bu insan sanki size yönünü çevirmiş olabilir ya da sizin arzu ettiğiniz şey bu olabilir. Ama sanki gelinen şu noktada ben aşk hayatı ile ilgili evet güzel gelişmeler olsun istiyorum. Belki ne bileyim ciddi bir beraberlik. Ama ben sanki bu durumla ilgili çok fazla bir şey yapmayacağım dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Sanki hali hazırda konumunuz neyse, durumunuz neyse, neyle uğraşıyorsunuz, o şartları daha toparlamaya, isteklisiniz ve bunlarla uğraşıyorsunuz gibi görünüyor. Evet, şansınız muhtemelen dönecektir. Belki de bunun kıpırtılarını, heyecanlarını hissediyor olabilirsiniz. Çünkü artık evet doğru bir süredir kendimi korumaya aldım. Aşk hayatımla ilgili bir şeyler olsun istemiyordum ama içimde de böyle bir umut var. Tekrar bir şeyler oldurabilirim. Potansiyeli varsa sanırım kartlar biraz şey diyor olabilir size. Evet, tamam şanslı bir döneme giriyorsun. Her şey istediğin gibi olabilir. Çünkü kariyerini, eğitimini artık bu denge sağlamaya çalıştığın ve başarmak üzere olduğun şey neyse tamam bu da olacak bu cepte. Sen gerçekten hazır mısın? Hazır hissediyor musun? Eğer hazır hissediyorsan o zaman gardını indir ve değişimin dönüşümün gerçekleşmesine izin ver. Yani hali hazırda aklınızda bir insan varsa bununla ilgili de bazı bir şans tekrar yüzüne gülecek olabilir ya da bak bakalım diyor kartlar sana burasını atla yani şu an sen korumaya aldın kendini evet dengesiz yani bir noktada tıkanıyordun orada bir zorluklar vardı onları bir şekilde başarıya ulaştırdın ama burada bir eksik kaldığın ya da eksik hissettiğin ya da çözümleyemediğin bir durum var. Bu da gerçekleşebilir senin için. Sen çünkü şu an diyor hali hazırda çok kendine diyor duygusal olarak bir kalkan içine hapsettin. Çünkü kendini koruduğun ihtiyatlı bir alandasın burada güvende olduğunu düşünüyorsun. Ama bir yandan da diyor ki böyle bir potansiyel var. Sıfırdan bir başlangıç yapabilirsin. Yani bu alan neyse sanki destekleniyorsun. Evet
aklında da biri var diyorsan ve bu insana karşı bir kendini korumaya aldığın bir evredeysen bu alanla ilgili bir başlangıç tekrar mümkün gibi görünüyor. Hangi desteği kullanalım? Bunu kullanalım. Yine size de az önceki yaptığım gibi yapayım isterseniz. Ben aklımdaki insanla işim olmaz, yeni başlangıçlar istiyorum diyenler için ve aklımda bir insanla ne olabilir diyenler için 3 kart alacağım. Şimdi aklımdaki insanla ilgili ne olabilir diyenler için bir bakıyoruz ilk önce. Şuraya çok bir tane daha alayım ya. Burasını bir nedense şey yaptım. Desteklemek istedim. Çok ya bu insan şu an zaten sizin hakkınızda bilgi topluyor olabilir. Belki siz de hala bir yerde stokluyorsunuzdur. Böyle bir bilgi alma sürecinde olabilirsiniz. Yani burada bir sıkıntılı bir süreç yansıdı açıkçası. Üzgün haller, uyku bozuklukları, kaygılar. Ama sanki bunlar şey gibi hissettirdi bana bir yandan da. Yani sizin ikinizin de birbirinize karşı duyguları var, hisleriniz var. İkiniz de birbirinden adım bekliyorsunuz. Sanki burada bu ilişki biraz güç mücadelesine dönmüş. Öyle bir hava var. Sanki bunları atlatabilirsiniz ancak bu başlangıç olabilir. Sanki ikiniz de birbirinize setler koyuyorsunuz, engeller sunuyorsunuz ve aranızdaki bu güç mücadelesi durumu buraya evirmiş. Tek bir tane kart istiyorum buraya. Hoş olmayan bir kart geldi. Sizi sınamak ve içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için hayatınıza girdi. Artık hikayenizdeki rolü sona erdi. Yani ben burada bu kadar çok kader çarkını görmek ve yardımcı desteden böyle keskin bir son görmek, e, siz de bu enerjiyi kabul etmek zorunda değilsiniz elbette. Çünkü burada öyle bir döngü söz konusu değil. Çünkü çok fazla ilişkinin geçmiş sürecinde şu andaki halinizde hep bir kader çarkı. Yani bazı şeyler tamamen bitmiş sayılmaz bence burada. Ve güç kartı dediğim gibi evet belki sizi sınamak, öğretmek için bir girdi hayatınıza ya da siz de onun hayatına bir şekilde bir şeyler öğrenmek ve öyle ilerleyebilmek için karşılaşıyoruz insanlara. Sanki burada biraz ikinizin de törpülemesi gereken şeyler vardı. Sanki güç kartının altında böyle bir kart gelmesi bize bundan bahsediyor olabilir. Evet, hali hazırda mutlu günlere geçebilirsin, iletişim kurabilirsiniz, sağlıklı bağlar kurabilirsiniz ama öncelikle bu aşkın bir savaş olmadığını idrak etmeniz gerekiyor. Belki bir taraf fazla gururludur, egoludur. Yani bunların aşılması ve sonlanması gerekiyor. Çünkü burada hali hazırda üzülen biri var ve bu karşılıklı bir üzüntüymüş gibi bana geldi açıkçası. Öyle hissettim kartlardan. Sanki bu aranızdaki o artık ne dedim gurur olabilir, kibir olabilir ya bu çatışma neyse sanki bu aranızdaki bu durum sonlanırsa ve artık iki tarafta birbirinden haber bekleme kısmına ziyade eyleme geçerse bu taze başlangıç olacak gibi geldi bana. Şuraya iki tane daha şu karttan almak istiyorum. Bakın yani ailesel bir durum olabilir. Sanki dedim ya bu aynı evin içinde yaşıyor da olabilirsiniz. Belki ciddi bir evlilik süreci geçirdiniz. Buraya yine aynı durum yansıdı. Bakın yine de çok şey şimdi de uyanmamış insan kartı geldi. Dediğim gibi yani bu o sıkıntılı durum neyse güç kartıyla bize anlatılan yani bunlar fark edildiği zaman bir kavuşma çok mümkün. Ezan okuyor. Hemen aklımdaki kişi haricinde olan kısma da bakacağız ve sonra diğer karta geçeceğiz. Merhaba tekrar. Şimdi de aklımda biri yok. Ben geleceğe bakıyorum diyenler için seçiyorum. Bu kısmı da dinleyebilirsiniz. Aklınızda biri olması başka potansiyellerde kapalı olduğunuz anlamına gelmiyor bazıları için. Onlar için de kart istiyorum. Hadi resmimiz buradaydı. Vallahi siz bu alan neyse sizi mutlu eden, bu keyif aldığınız, uğraştığınız, bu alanla uğraşmaya devam edin. Çünkü yeni maceralar, yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Bir süreci zaten buna hazır hissediyor olabilirsiniz. Buna hazır mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama sanki bir şekilde daha fazla kaçamayacaksınız diyebilirim. Biri çıkacak olabilir karşınızda. Biriyle daha sağlıklı, köklü ilişkiler kuracak olabilirsiniz. Bir yolculuk esnasında tanışabilirsiniz biriyle, bir seyahat durumunda yolda tanışabilirsiniz ya da gittiğiniz bir yerde tanışabilirsiniz. Yeni başlangıçta gebe bir kısım geldi size diyebilirim.
Yalnız geçirdiği zaman ona yani bu size de olabilir. Yalnızlık kartı geldi desteğinin altında. Yalnız geçirdiğiniz zaman ona kendisini daha iyi tanıma ve sağlam bir temel oluşturma şansı verdi. Ki siz de öyle bir süredir yalnızsanız ve ne bileyim bir hareket görmediğiniz aklındaki insandan ve bu duruma sırtınızı döndünüz ve tamamen ben yalnız kalayım, isteklerime odaklanayım dediğiniz bir evredeyseniz artık kalbinizi sevgiye açabilirsiniz. Sanki size de bu müjdeleniyor bu kısımda. Şöyle iki tane de şuradan alayım. Yine hayatınıza biri girecek olabilir. Yani deste altı da ilahi maskülen. Burada da bir ilahi dişil, ilahi eril kartı geldi. Dediğim gibi bu kısım hayatınıza yine eskiden biri, tanıdığınız biri, daha önce olduramadığınız biri gelecek olabilir. Sizin için bu sefer daha fazla uğraşacak olabilir. Belki ayrı şehirlerdesinizdir. Aynı şehirde tekrar buluşup bir konuşup öyle bir karara varacak olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi başka bir alandayken, başka bir yere seyahat halindeyken e, tanışacak olabilirsiniz. Yani sanki size artık dediğim gibi iki aşamada da bir müjde söz konusu gibi. Yani sanki burada biraz şey var. Ben geçmişimdeki insanı istemiyorum diyenlere birazcık daha fazla geçmişindeki insan çekilebilir gibi bir durum söz konusu. Ama hali hazırda bu durum neyse sizi çok güzel bir birliktelik bekliyor olabilir. Çünkü taşma kartı geldi, ilahi eril, geri dönüş ve ilahi dişil kartları. Eminim doğru insanlar hayatınıza çekilir ve doğru insanlarla karşılaşırsınız diyorum ve e, sizin yorumunuz da böyleydi bu şekilde. Şimdi dünya kartına geçiyoruz. Merhaba Dünya Kartı. Bakalım sizin süreçleriniz nasıldı? Neler olabilir? Şu an nasılsınız? Kartları dediğim gibi ben kardım. Yine bir kez daha karıyorum. İlk önce geçmiş sürecinize bakacağız. İlişki süreciniz nasıldı? Geçmiş birliktelikleriniz duygusal olarak. En son ilişkiniz. Genelde tabii her şey çok güzel başlıyor. Sonra tatsızlıklar başlıyor. Yine sanırım öyle bir ilişki. Büyük umutlarla başladınız. Her şey çok güzeldi. Her şey çok açıktı. Neşeyi, sevinci birlikte öyle güzel deneyimlemişsiniz ki. Tabii sonra tatsızlıklar, biraz ikili durumlar, düşünceler. O da mı öyle olsaydı, böyle mi olsaydı, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım. Sonra bulunduğunuz bu alan neyse size pek fazla keyif vermiyor ama elinizdekiler de yeterli gelmeyince biraz ilişkiye tutunuyor olabilirsiniz. Yaşanmışlıklardan ötürü, belki yaşayamadıklarınızdan, belki şöyle yaparsak daha güzel olabilir. Bu ilişkiye birazcık daha şans vermeliyiz. Ama belli bir noktadan sonra bir kişinin sırtlayabileceği şeyler değil bunlar. Karşılıklı olunca anlamlı hale geliyor. Birlikte olarak üstesinden gelinebiliyor. Sanki en son birlikteliğinizde bir taraf fazla yüklenmiş olabilir sorumlulukları, ilişki bitmesin, bozulmasın diye. Tabii gelinen o noktada bazen de hiçbir şey yapılamıyor. Evet, çok fazla uğraştım, çabaladım. Buna rağmen gerçekleri göremedi, bir şekilde olduramadık dediğiniz ve kendinizi sıkışmış hissetmiş, çaresiz hissetmiş olabilirsiniz. En son birlikteliğiniz böyle olmuş olabilir. Yani bakın özveri kartı, yani çok fazla kendinizden ödün vermiş olabilirsiniz. Bu ilişki bitmesin, e, bu ilişkiyi böyle harcamayalım, kurtulabiliriz diye çok fazla düşünmüş olabilirsiniz. Bakın evet, yani size çok şeyler kartı geliyor. Sanki çözüm yollarını hep siz aramışsınız. Yani bu ilişkinin akılcı tarafından mantıklı olarak ne bileyim oldurma potansiyelini bir şekilde siz yürütmüş olabilirsiniz. Bir tane de şu desteği almak istiyorum. Evet, çünkü bir taraf ilişkinin aşkıyla, sevgisiyle o kadar coşup taşmış ki ilişkiyi kurtarabileceğini, belki daha fazla ileri götürebileceğine inanmış olabilir. Ama gelinler son noktada artık benim de elim kolum bağlı demiş olabilirsiniz ve siz de artık önünüzü göremez bir hale gelip bu ilişki için daha fazla çabalamayacağım dediğiniz bir noktadan geçmiş olabilirsiniz. Peki şu anın enerjilerinde ne durumdasınız? Aşk hayatınız nasıl? Umutlusunuz, taze başlangıçlara gibi olabilir her şey hayatınızda. Bunu hissediyor olabilirsiniz.
Tabii bununla beraber korkularınız da, kaygılarınız da bir hayli artmış. O çok majör kartlar geliyor. Ki yine aynı şekilde. Bakın yani çok şu an hali hazırda bir şeylerle yüz yüze gelmeye, konuşmak, belki ilişki tazelense de yeni başlangıçlar hem bir yandan istiyor olabilirsiniz, bir yandan korkularınız da olabilir bu alanla ilgili. Ama gelinen noktada bir şeyler bitmiş gibi de hissediyor olabilirsiniz. Yani günün sonunda sanki siz ve istekleriniz, arzularınızla bir başınıza kalmış hissediyor olabilirsiniz. Belki geri dönüşler aldınız. Belki kafanız bundan dolayı karışık olabilir. Bakın bu yaz kartını ben az önce gördüm. Kardım kardım. Yine tekrar geldi. Belki bir süredir böyle geçtiğimiz yazdan beri hali hazırda böyle problemlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Korkularınız belki yazınki gibi tekrar gün yüzüne çıkmış olabilir. Ya da belki de şu an hali hazırda bu korkularınız geride kalıyordur. Artık o taze heyecanlara, o yazın ruhunu yaşıyor da olabilirsiniz. Ama sanki şu an size doğru gelecek olan o insanı bekliyor olabilirsiniz. Ya da içinizdeki o mananın, anlamın arayışında da buluyor olabilirsiniz kendinizi. Yine mahkeme kartının altına bir nostalji kartı geldi. Bu şu an şey de olabilir. Biraz hala geçmiş etkilerini taşıyor olabilirsiniz. Geçmiş ilişkinizde yüzleşemediğiniz, açık açık konuşamadığınız durumlar da ortaya çıkmış olabilir son günlerde. Ve siz bu alanla ilgili giderek artan, yükselen bir inanç taşıyor olabilirsiniz. Hala bazen acaba savaşmalı mıyım, bu durumu kurtarmak için bir şeyler yapmalı mıyım deyip yine de buna rağmen bu düşüncelerle düşüncelerde kalıyor olabilir. Çünkü içinizde bir yerlerde şey hissediyor olabilirsiniz. Ya ben zamanında çok uğraştım, çok çabaladım. Artık geldiğim noktada birazcık bir mücadele, bir savaş hareketi görmek istiyorum. Yani tek benim mücadelemle olmuyor. Beni istiyorsa o da bir şeyler için uğraşmalı, çaba göstermeli dediğiniz bir evreden geçiyor olabilirsiniz. Ama yani şu anki haliniz ne kadar e, belirsiz gibi hissetse de yani umudunuzu asla yitirmemişsiniz ve belki biriyle tanıştınız, biriyle karşılaştınız hali hazırda. O da bazı duygularınızı içinizde uyandırmış olabilir. Yani burası çok majör bir yer ya şu an yaşadığınız durum. Her neyse lütfen inancınızı size iyi gelen o şey neyse o içinizde gördüğünüz ışık neyse ona sarılın, onun üstesine gidin, onun üstüne doğru gidin. Çünkü sanki gideceğiniz noktada sizi bambaşka yerlere taşıyacak gibi görünüyor. Peki olası en yakın süreçte bu sefer bu kartla soralım. Eğer geçmişinizden bir insansa bu ve hala böyle bir gelgit varsa ilk önce onun için seçelim. Sonra geçmişteki insandan bağımsız olası potansiyellere bakalım. Geçmişinizdeki insanla ilgili olasılıklar doğrultusunda neler olabilir? Vallahi çok güzel taze başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama sanki şey eğer geçmişinizdeki o yaşadığınız sorumluluklar dediğim gibi eğer siz çok çabaladınız, kendinizden çok verdiyseniz, her şeyi kendi başınıza sırtladıysanız değil. Artık diyor ki kartlar sana e, evet istediğin isteklerin çok güzel, tamamen duygusal bir alana geçmek istiyorsun ve bu da mümkün. Sıfırdan bir başlangıç yapabilirsiniz ama lütfen e, karşılıklı bir şekilde ödün demeyeyim yani herkes eşit adımlarla, eşit uğraşlarla, herkes aynı koşullar altında aynı sorumlulukları paylaşarak ancak bu olabilir. Yani biraz sanki biraz size şey diyor. Evet böyle bir başlangıç mümkün. Çok da olası ama lütfen o alma verme dengesini asla bozmayın. Yani bozarsanız çünkü işler yine başa sarabilir, başa dönebilir gibi bir uyarı da var. Birazcık lütfen diyor ki kartlar evet duyguların olabilir. Duygusal olarak tekrar bir başlangıç ihtiyacı hissedebilirsin. Bu pek de mümkün ama lütfen bunu gözden kaçırma. Biraz destekleyelim burayı. Aynı yerde bir geri dönüş kartı. Bakın evet öyle yani siz geldiğiniz noktada bambaşka bir duruma evrilmiş olabilirsiniz. Yani eğer geçmiş kısmı sizde uyuyorsa lütfen bakın yeni bir döngü kartı. Bu döngünün içine girme. Çünkü sen bu ilişkiden öğreneceğini öğrendin.
eğer çok fazla sorumluluk alan bir insansanız, yani karakter olarak böyleyseniz, lütfen diyor ki bak hani zamanında daldın, eğer aklındaki insanla böyle bir şey söz konusuysa, olabilirse bu insan sana geri döner ama lütfen kendi değerini kendini bilerek hareket et. O çok fazla sorumluluk almıyorsa sen de alma, bırak bu ilişki bu şekilde noktalansın. Çünkü sen çok fazla uğraşırsan, kendinden çok fazla verirsen yine aynı bir kısır döngünün içine girecek olabilirsiniz. Keşif kartı, gerçeklik algısını alt üst eden, kendisini güçsüz ve kapana kısılmış hissetmesine neden olan bir şey gördü veya duydu. Ya bu şey de olabilir. Artık siz onun için çok çabalıyorsanız ve geldiğiniz noktada artık onun için çabalamayacaksanız, bunu artık idrak ettiyse bununla ilgili bir geri dönüş size sağlayabilir. Yani kartlar bunun hakkında bilgi veriyor olabilir size. Peki benim aklımdaki insanla işim yok. Ben olasılıklar doğrultusunda gelecekte başka biriyle neler yaşayabilirim diyenler için de seçiyorum bu kartı. Bu kısmı siz de dinleyebilirsiniz. Evet, aklımda biri var. Gelirse olur. Bana istediğimi, hak ettiğimi verirse ben de ona o şekilde davranacağım. Gelmezse de eyvallah. Önümdeki insanları da tanıyabilirim diyorsanız bu kısmı da dinleyebilirsiniz. O imparator, imparatoriçe ve Yıldızlar Kartopu müthiş geldi ya. Gerçekten müthiş geldi. Değnek. Yani şu an hali hazırda konuşuyor musunuz? Tartıştığınız biri var mı? Ya da biri sizi tanımaya çalışıyor da birazcık siz mi onu uğraştınız bilmiyorum ama burada müthiş bir enerji var. Sanki istekleriniz ve arzularınız duyulmuş ve e, ne diyeyim, kaderinizde, kısmetinizde olan o insan size çok hızlı bir şekilde çekilecek olabilir. Bazılarımız için bu insan Şubat ayı falan çok mümkün görünüyor açıkçası ve güzel bir eşlilik söz konusu burada. Buraya da yardımcı kartlardan almak istiyorum. Şu karta bir tane daha seçebilir miyim? Bu İmparatorça kartı acaba sizinle ilgili mi? Hayır. Bu peki diğer gelecek olan insanla ilgili mi? Bakın yani burada bir geçmiş tecrübelerden kaynaklı bir durum, bir sıkıntı hissediyor olabilirsiniz. Acaba evet biri gelecek benim hayatıma, bunu hissediyorum ya da hali hazırda biriyle tanışıyorum, acaba olacak mı diyorsanız sanki siz geçmiş tecrübeleriniz yüzünden birazcık bu duruma çekimsel yaklaşıyor olabilirsiniz. Gerçi bunu sorarken, daha doğrusu bunu düşünürken, aklından kartları seçerken bir hayır kartı geldi. Ya da şey de diyor olabilir sana, evet geçmişinde çok kötü şeyler yaşadın, e, kurban bilincine girdin, belki aldatıldın, arkandan işler çevrildi. Bu yüzden lütfen hani bu kurban zihniyetini çalıştırma. Hayır, herkes aynı değil diyor olabilir. Çünkü İmparator kartının altında bir uyanmış kartı geldi. Yani bu sizin hayatınıza girecek olan insan çok farkındalık sahibi bir insan olabilir. Bunu bize anlatıyor olabilir kartlar. Ve sanki şey, siz bu ne derler, geçmiş tecrübeler geçmişte kaldı mantalitesine geçtiğiniz zaman ve daha çözüm odaklı bir insan olduğunuz zaman çok uzlaşmacı ve güzel bir ilişkiye evrilecek görünüyor. Tek bir tane kart istiyorum buraya da. Peri masalı, yani gerçekten kader çarkı, imparator, imparatoriçe, yıldızlar kartı, yani buraya tabii ki de peri masalı gelecekti. Bu tür bir aşkın sadece peri masallarında olduğunu düşünüyor. Çünkü ona göre siz gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz. Hali hazırda bu insanla tanışmış olabilirsiniz. Eğer tanışmadıysanız yakında böyle peri masalı tadında romantik film edasında bir ilişkiye çekilecek olabilirsiniz. Çünkü neden çekilmeyesiniz ki? Valla sizin kartlarınız da çok güzel geldi. Özellikle dünya kartının son olasılıklar doğrultusunda tanımadığı yabancı bir insansa bu, ya da hali hazırda yeni tanıştığı bir insansa çok güçlü bir şey var burada. Tek dediğim gibi izleyici olan siz olduğunuz için, yani İmparatorça kartını burada cinsiyetten bağımsız siz olarak alıyorum. Çünkü şey, dişil taraf izleyenler oluyor genelde. O yüzden dediğim gibi kurban zihniyetinde olmayın ya da ne bileyim hep başıma kötü şeyler geliyor düşüncesinde olmayın. Hepsi bir tecrübe, hepsi bir farkındalık, bir maksatla hayatınıza çekiliyor bu insanlar. Lütfen bunu bilin. Herkes aynı değil. Herkes acımasız ya da kötü karaktere, kötü huylara sahip insanlar değil. Lütfen geçmişinizdeki korkuları, endişeleri cebinizde bir yerde tutarak ama insanlara yansıtmadan, kendi içinizde çözümleyerek insanlarla tanışın derim. Çok da güzel geldi. Umarım
en güzel etkiler sizlerle olur. En doğru insanlarla karşılaşır, tanışırsınız. Ve burada da yine bir kupa ası var. Yani çok güzel. Burada da yine tabii bir bakar mısınız? Kartlar resmen yine bir dünya kartı. Dünya, yıldız, ay kartı. Sizin zaten ilk kısmınız da öyleydi. Hem yıldız vardı, ay vardı yan yana. Burada da çok öyle geldi. Lütfen inançlı olun. Çünkü güzel şeyler size çok yakında gelecek görünüyor. Şunları hemen toplamak istiyorum. Şey yapacağım çünkü Rumi çekmeyi unuttuk. O yüzden 3 kartınızı seçtiğiniz kartlarınızı dizip her birine birer tane de Rumi'den bir şey söylesin bize Rumi destesi. Şöyle şunları kaldırıyorum buradan hemen. Bunu da şöyle kaldırayım. İlk önce yıldız kartını yorumlamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Yıldız kartına en doğru mesaj gelsin. İmparatorça kartı geldi. Tılsım altılısı güneş kartına geldi. Dünya kartına gelen de tılsım dokuzusu. Of, çok, çok güzel geldi ya. Yani tabii bu herkesi içine aldığım için bu ortak bir enerji olsun. Yani sizi özleyen insanlar olabilir, siz özlediğiniz insanlar olabilir ya da çok yakında size ruh eşi, ne derler, iyi hissettirecek insanlarla karşılaşacak olabilirsiniz bu tüm desteler için. Çok güzel geldi. Özellikle Yıldız kartı için lütfen e, nasıl bir karaktere, nasıl bir duruşa, nasıl bir vizyona sahip olduğunuzu bilin diyor İmparatorcu kartıyla. Sanki her şeyi yaratabilir, var edebilir. Bu potansiyeliniz var. Bunu lütfen unutmayın. Yıldızınızı kimsenin söndürmesine izin vermeyin mesajı taşıyor gibiydi. Güneş kartıyla da lütfen alma verme dengesine, ilişkilerinizdeki o uyuma lütfen özen gösterin, önem verin buna. Çünkü size de artık o bereket, şans kapıları açılacak olabilir ki açılacaktır da eminim. Lütfen sadece bu denge sistemini bozmamaya gayret edin. Sanki hakkınız olan size verilecek gibi. Yine dünya kartının altına da bir tılsım dokuzusu geldi. Hali hazırda yine bu imparator kartçısı gibi, imparatorçe kartı gibi çok güzel, çok varlıklı, çok iyi bir yerdesiniz. Yani o tamamlanmaya bir tık kala her şey çok güzel olacak diyor sanki. Yani ben dünya kartıyla açıkçası biraz şeyi hissettim. Sanki dünya kartını çekilmiş olan insanlar geçmişle bağlantım yok. Ben tamamen o topluluk kısmında belirttiğim insanlar sanki dünya kartına böyle birazcık daha mail etmiş olabilirler. Sanki sizi arayan alıcınız yakında size gelmek üzere böyle bir mesaj geliyor olabilir buraya. Evet, açılım böyleydi. Umarım en doğru mesajları sizlere iletebilmişimdir, ulaştırabilmişimdir. Diyorum ve başka bir açılımda görüşmek üzere diyeceğim. Ama öncelikle yine tekrar dediğim gibi Zeynep Hanım'a ve şifa bekleyen herkese çok geçmiş olsun diyorum. Lütfen önce kendi sağlığınızı, sonra sevdiklerinizi, doğayı, hayvanları, sevdiğiniz insanları, her şeyi önemseyin. Öncelikle kendinizi önemseyin diyorum ve başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.